Gürhan Can. Şu anda Erimtan Müzesi'nde Fikret Mualla sergisinin açılışındayız. Ama sergiye gelmeden önce ben Bor Sanat'ın sanat piyasasına hızlı girişine kısa bir bakış sunmak isterim. İlk sizin isminizi Parçalar ve Haller sergisiyle duyduk. Hemen akabinde 6. Mardin Bienali kapsamında Invited müşterek sergisi Exit Kolektif mekanda gerçekleşti. Bienal sonrası Mardin'de yaşayan bağımsız sanatçılara ilham vermesi amaçladığınız bir misafir sanatçı programı başlattınız. Bozcaada'da kültürel mirasa ve çevreye duyarlı projeler üreten Zero Umut sanatçılarına, Çanakkale'de misafir sanatçı programlarına, Mahal Stüdyo'ya destek olacağınızı da duyduk. Evet. Bunlar çok güzel gelişmeler. Sizde Bor Sanat'ın ortaya çıkışı ve bu kadar önemli noktalara dokunmaya nasıl karar verdiniz? Türk sanatı için çok önemli buluyoruz. Çok teşekkür ederim. Aslında bunun temelleri 20-25 yıl önceye dayanıyor. Benim üniversite zamanlarıma, üniversite çağlarıma dayanıyor. Çok şanslıydım. Öğrencilik yıllarım İstanbul'da geçti. Annem resim sanatıyla çok ilgili bir insandı. Kendisi birçok üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci yetiştirmek için gayretleri vardı. Aslında biraz çocukluktan ufak ufak başlayan süreçler bunlar. Ondan sonrası tabii bu ilgi alaka arttıkça ve Fikret Mualla'ya olan aşkım, onun hayat felsefesine, hayatta durduğu yere, inişlerine ve çıkışlarına, hayat yolculuğundaki o mihenk taşlarını gördükçe birazcık da koleksiyonculuk tarafında ilerlemeye başladım. Aslında koleksiyon sergilerinin açılışı Bor Sanat'ta çok paralel olmakla beraber Bor Sanat'taki amacımız genç sanatçılarımıza ulaşabilmek. Ülkemizde o kadar yaratıcı, o kadar büyük bir mozaiği temsil eden sanatçılarımız var ki zaten ülkemiz bir mozaiğin bir bütünü. Bu mozaiğin içerisinde birçok kültür var, birçok insan topluluğu var, birçok farklı etkileşim var kültür açısından. O yüzden hakikaten Anadolu olaraktan çok büyük bir mirasın temsilcileriyiz. Bu mirası da amaç olaraktan gelecek nesillere bırakmak, gelecek sanatçılarımıza, genç sanatçılarımıza bunu aktarabilmek, onları destekleyebilmek, onları bütün dünya çerçevesinde doğru noktalarda taşıyabilmesini gösterebilmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermek istiyoruz. Sadece çalışıp katma değer üretmiyoruz. Aynı zamanda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizde neler yapılması gerektiğini sorumluluğun bilincindeyiz. Bu doğrultuda elimizden gelen her türlü çabayı katkıda bulunduğumuz yerlerde nacizane gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki Fikret Mualla sergisi nasıl doğdu? Ya Fikret Mualla, şimdi biraz önce söyledim, Fikret Mualla benim için çok kıymetli, çok değerli. Onun yani yaşamını biraz okumaya başladığınız zaman o inişler, çıkışlar, hayatında duyduğu duygusal boşluklar, duygusal yığıntılar diyeyim bir taraftan. O kadar farklı bir dünyası var ki bir sanatçının da zaten bunu temsil ederek, bunu sizin kalbinize yansıtabiliyor olması çok önemli bir şey. Bu sizin ruhunuzu besliyor, kalbinizi besliyor, zihninizi besliyor. Fikret Mualla da aslında buradan çıkmış. Koleksiyonun ana parçalarından bir tanesi, bir isim, bir sanatçı. Bugün gençlerimiz de bu değerli sanatçı, bu dünya çapında önemli sanatçının nasıl bu yolu aldığını görmesi, bunu hissetmesi, bunu yaşaması anlamında bir kere sergi bence çok kıymetli bir şey. Burada da küratörümüz, sevgili hocamız çok güzel bir akış, bir program çizdi burada. Bunu hissederken aynı zamanda bunu yaşıyoruz şu anda bu serginin içerisinde. O yüzden genç kuşağın da bunları görüp bu sergiyi ziyaret etmesini çok arzu ediyoruz. Böylelikle bunu aktarma konusunda gereken başarıyı kat be kat elde edeceğimizi düşünüyorum. Normalde bu tip havalı sergiler İstanbul'da açılır. Siz ben biraz önce söyleyeyim. Ben bir Ankara çocuğuyum. Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. Ailem Ankaralı. Dolayısıyla Ankara'nın da çok ciddi bir salt bir kültür mirası vardır aslında. Bunu çok bilmeyiz. Bu genelde İstanbul'a taşınır. İstanbul'da tohumlarını atar ve İstanbul'da büyür. Ama Ankara bambaşkadır. Dolayısıyla Ankara'ya gelmek aslında temel amaçlarımızdan bir tanesiydi. Bir Ankaralı olarak da burada olmaktan gurur duyuyorum açıkçası. Sanırım biraz da annenizi onore etmiş oldunuz değil mi? Evet, tabii ki de. O da benim kalbim tabii bambaşka. Benim o küçük yaşlardan itibaren o guaj boyaların, yağlı boyaların, şövalyelerin içerisinde seyrederken hakikaten bambaşka duygular hissediyordum o çocukluğumda. Şimdi anneme baktığım zaman gurur duyuyorum.
Peki Fikret Mualla dışında planladığınız başka bir sergi var mı yakın gelecekte? Bu 2025 yılı için bu sergimiz 6 ay boyunca devam edecek. 2026 yılı için yeni planlarımız olacak. Artık birazcık daha genç kuşak, genç sanatçılarla birebir çalışmak istiyoruz. Bakalım, artık sürprizlerimizi de inşallah sizlerle paylaşıyor olacağız önümüzdeki süreçte. Çok çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz Çok serginizde. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili Ebru Nalan Sülün, Fikret Mualla serginiz için öncelikle çok tebrik ediyorum ama ben sergiden bir tık öteye gitmek istiyorum. Siz Fikret Mualla eserlerini ilk gördüğünüzde Özgür Hancan koleksiyonunda neler hissettiniz? Bir kere özellikle çizgi çalışmaları beni çok etkiledi. Hepsi çok unik, hepsi çok üzerine düşünerek alınmış. O kadar belli ki. Zaten Fikret Mualla beni çok etkileyen bir sanatçı. Yani belki onu az sonra konuşuruz. Fikret Mualla yaşadığı her zorluğu dirençle yenmiş, üstesinden gelmiş bir isim. Bu koleksiyonda da genelde yaşamının o döngüsel o hallerinden birçok örnek var. Yani hem erken dönem Paris'e ilk gittiği dönemde yaptığı çalışma hemen 39 yılında, hem de özellikle çizgi çalışmaları yoğunlukla var ki bana göre de Fikret Mualla'yı en iyi temsil eden eserleri çizgi çalışmaları, en çok onlar etkiledi beni. Bu serginin kurgusunu da hazırlamak çok kolay olmamıştır büyük ihtimalle. Çok fazla inişleri çıkışları, çileli bir yaşamı olmuş bir sanatçımız. Fikret Mualla sergisini konuşmadan önce Fikret Mualla'yı sizden kısaca dinlemek isteriz. Bugüne kadar bildiğimiz Fikret Mualla'dan farklı olarak siz nasıl bir kişilik gördünüz sergiyi hazırlarken? Fikret Mualla'yı belki iki kelimeyle özetlemem de mümkün. Fikret Mualla hem çok dirençli hem de talepkar. Yani yaşadığı her zorluğu aslında talepkarlığıyla da sanki aşmış ve üstesinden gelmiş bir sanatçı. Çünkü özellikle büyükelçiliklerden talepleri, belki ailesinden bazı ya da yakın tanıdıklarından talepleri, ihtiyaçlarını ya da dostlarından istedikleri talepkar olduğu bütün her şey sanki Fikret Mualla'yı ayakta tutmuş. Fikret Mualla gerçekten çok dirençli bir sanatçı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani artık hepimizin ezberlediği ve bildiği bir durum. Fakat bunu gerçekten içselleştirdiğinizde çok daha fazla etkilenir hale geliyorsunuz. Yani o kadar da böyle kolay şeyler değil yaşadıkları. Ona rağmen hiç kimse umurunda olmamış. Ben Arif Dino'yu da hep öyle çok severim. Böyle sanat dünyasından, sanat piyasasından çok uzak durup kendi ürettiğine odaklanmış. Kim ne derse desin. Fikret Mualla da öyle bir sanatçı. Yani kısaca böyle söylemiş olayım. Peki şimdi de serginin kurgusunu dinleyelim sizden. 2 bölüm içinde düşünmüşsünüz sanırım. Evet. Nasıl kurguladınız? Eserler nasıl yer aldı bölümler içerisinde? Şimdi eserler aslında şöyle 2 bölüm bir parantezden oluşuyor. Sergi çizgi çalışmalarıyla başlıyor. Çizginin ve tinin ötesinde diye. Ya bunu neden bu şekilde yaptım? Biraz ondan söz edeyim dilerseniz. Fikret Mualla'nın hep Paris resimleri biliniyor, guajları biliniyor. İşte Paris hayatı, kafeleri. Evet tamam. Ama çizgileri ne olacak? Yani çizgi kullanarak yaptığı çalışmalar bana göre Fikret Mualla'yı en iyi ifade eden çalışmalar. Aynı zamanda bu çalışmaların diğer en önemli özelliği de o nevrotik dönemlerinde yaptığı, akıl hastanesinde yaptığı özellikle çizimlerinde hiç de nevrotik temsillerin olmaması. Çok gündelik hayatın sanki tanıklığındaki insanları göstermesi. Dolayısıyla ben önce bir hatırlatma odaklı kurguladım küratöryel anlamda. Yani nedir bu? Bakın önce çizgiye bakalım. Evet Paris'e bakacağız ama önce bir çizgiye bakalım diyorum yani bu küratöryel kurguda. Sonra da o bölümün içinde bir parantez var. O da Yeni Adam dergisi. Varoluşçu bir adam, yeni adam diyorum. Belki Fikret Mualla varoluşçulukla hiç alakası yoktu ama bence kendince bazı varoluşçu yönleri vardı. Hepimizin bildiği gibi Fikret Mualla'yı keşfeden kişi İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve 935 sayı yayınlanan Yeni Adam dergisini hatırlatmaya istedim o parantezde.
Bunu isteme sebebim, ben hani sanat tarihçi olarak hep hani sizinle de konuşuruz, yani arşiv sorununu her zaman ifade ediyoruz. Yani Yeni Adam diye bir dergi vardı, biliyor muyuz bunu? Hatırlayalım mı demek istiyorum. Yeni Adam dergisi yayınlandığı dönemde birçok önemli yazarın, çizerin, entelektüelin yazı yazdığı ve çizim yaptığı bir dergi ve Fikret Mualla'nın da o umarsızca eğitimini tamamlayıp İstanbul'a döndüğü zamanlarda onun ilk çizimlerini gösterdiği dergi Yeni Adam. Bunu hiç konuşmuyoruz ama. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu ne kadar konuşuyoruz? O dergiyi ne kadar konuşuyoruz? Ya da Yeni Adam arşivini araştırsak bulabilir miyiz? Yeni Adam kitabını nerede bulacağız? Bu arada o kitap benim kütüphanemdeydi. Ve o kitabı tekrar taradık. Sergide de bir taraftan Yeni Adam'daki çizimlerini de hepsini Harika. bir arada görme şansı yakalıyoruz. Sonra zaten bir gidiş, bir kent ve Fikret Mualla derken kısaca bir gidiyor Fikret Mualla. O kadar gitmelerin, gelmelerin, yani Paris'e gitmeden önce hepimiz biliyoruz ki İsviçre var, Münih var, Berlin var, Ayvalık var, Paris var. Yani çok fazla seyahat ediyor. Tutunduğu kadar tutunup sonra tekrar başka bir yere gitmiyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda tam başladığı yıl Fikret Mualla bir gidiyor, daha dönmüyor. Vefatının ardından biliyoruz ki kemikleri geliyor. Dolayısıyla o bölüm tek bir gidişe vurgu yapıp onun Paris'e dair çizdiği resimleri yine teorik metinlerle gösteren bir bölüm. Ne yapıyoruz? Onun gerçekten yaşadığına tanıklık eden kişilerin yazdığı metinleri özellikle sergide okuma olarak ekledim. Çünkü en gerçek metinler onlar. Hani herhangi bir şaibeye yer vermeyen ifadeler. Abidin Dino ya da işte Ferit Edgün'ün yazdığı metinler bence çok değerli. Sonra bir tane çalışma masamız var serginin içerisinde. Bir de Mualla ile ilgili yazılmış olan kitapların sergilenen bir vitrin var. Şimdi ben hep kendim eleştiririm yani bunu. Şöyle ki genelde kitapların kapaklarını sergiliyoruz. Tamam, evet, bu bir literatür sunuyor bize. Ama acaba içinde neler yazıyordunuz sorusu serginin tam orta noktasındaki okuma alanında bu kitapları yeniden birer nüsha olarak tekrar ürettirdik ve masaya monte ettik. Sergiyi gezmek isteyen kişiler o kitapları da oturup akşama kadar, yani bir kütüphane köşesi var aslında serginin. Bir de arşiv alanı var. Arşiv alanında Fikret Mualla'nın vefatından başlayıp 89'a kadar bir gazete, lightbox'ların içerisinde gazeteleri sunuyoruz. Bu da o dönem yani Mualla'nın yazı, bu arada o gazetelerin içerisinde Semiha Berksoy'un köşe yazıları da var. Biliyoruz ki sonra kitap oldu onlar, 2-3 baskı. En azından insanlar o gazeteleri okurken Türkiye'nin diğer yaşadığı kültürel hikayeleri de okumuş oluyorlar. Yani biraz hem yayınlarda hem kitaplarda hem gazetelerde hem de sanat eleştirisi metinlerinde gezinen bir sergi kurgulamaya çalıştım. Durum bu. Ebru Hanım, çok teşekkür ederiz. Harika bir sergi olmuş. Borsanat'a da çok teşekkür ediyoruz. Erimtan Müzesi'ne de aynı şekilde bu imkanı sağladıkları için. Başarılar dileriz. Ben de teşekkür ediyorum tüm ekibe. Bu arada gerçekten Erimtan Müzesi ile Borsanat'ın ortaklığını da değerli buluyorum. Yani müzelerle koleksiyonerlerin ortak projeleri ve bütün ekip. Teşekkür edeyim ben de herkese. Çok sağ olun. Sağ olun.